Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. İyi bir hafta sonu başlangıcı diliyorum. Cumartesi ve pazarınız iyi geçsin. Gerçi burası Türkiye. Türkiye'de halen haftada 7 gün çalışan pek çok meslek erbabı var. Günde 8-8,5 saat çalışmak gerekliliği dünya tarafından, uygar ve özgür dünya tarafından kabul edildiği halde Türkiye'de 12, 13, 15 saat çalışıp mesai ücreti de almayan milyonlarca gariban emekçi var. Canlarım benim. Bunlar çok önemli şeyler. Ama bu konuları sabah sabah girmeyip bugün Osaka görüşmeleriyle ilgili analiz yapmak istiyorum. Neden Osaka? Çünkü orada biliyorsunuz bizden 5-6 saat ileridedir Japonya. Görüşmeler yapıldı. Görüşmelerden bazı sonuçlar çıktı. Ben size tabii ki Trump-Erdoğan görüşmesini ya da Erdoğan-Trump görüşmesini yorumlamak istiyorum. Kısaca, dilimin döndüğünce. Çünkü benim penceremden gördüğümde çok önemli bir gelişme yaşandı orada. Benim gözümden gördüğüm şekliyle. Ben S-400 sorununun çözüldüğü kanaatine vardım. S-400 sorunu çözüldü. Trump'la görüşerek çözüldü tabii ama Trump bir şeye söz vermiş değil. Trump S-400 sorununun nasıl çözülmüş olduğunu aslında çok rahat ve güzel bir şekilde ima etti. Şimdi top Türkiye'de. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki ne oldu? Bir defa bakınız. Görüşmeden sonra basına yapılan açıklamalarda ben sadece Trump'ın yaptığı açıklamalardan söz edeceğim. Çünkü biliyorsunuz oyun kurucu Trump. Biz oyunu kurmuyoruz. Biz elimize hangi kağıtları verilirse o kağıtlara göre oynamak zorundayız. Alttan mı çektiler kağıdı bize verirken? Ortadan mı çektiler? Üstten mi verdiler? Sırayı düzgün mü takip ettiler? Şansımıza göre mi verdiler? Bilmiyoruz biz. Kağıtları Trump dağıtıyor. Ve Trump'ın nasıl bir adam olduğunu bütün dünya biliyor. Dün bir şey söylüyor, öğleden sonra bugün sabah cayıyor, öğleden sonra tekrar düne dönüyor, akşamüstü tekrar öğlene dönüyor. Böyle bir adam. Ha karşısında da öyle birisi var, o ayrı mesele. Canlarım benim. Evet, Trump S-400 konusu sorulduğunda karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz dedi. Bakın farklı çözümler arıyoruz dediği anda henüz sorun çözülmemiş gibi görünüyor değil mi? Evet doğru. Peki devam edelim. Erdoğan, Trump anlatıyor. Erdoğan Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı. Bu ne demek? Obama'nın size vermediği patriotları ben vereceğim demek. İşte bu da S-400 meselesinin çözüldüğünün kanıtı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Ben tükürdüğümü yalamam dedi. Değil mi? Yani S-400 satın alımından vazgeçmem dedi. Peki. Bu demekti ki arkadaş siz S-400'lerle ilgili yaptırım niyetinizden vazgeçin. Ben bu S-400'leri alıyorum ve istediğim yere kurarım dedi. Değil mi? Bu anlama geldi. Yani dedi Trump'a sen tükürdün yala. Trump tükürdün yalar mı? Amerika'nın çıkarı varsa yalamayacağı benziyor. Gördünüz değil mi? Çin başkanına söz vermişti. Osaka'ya gitti caydı. Sarhoştum aydım, ben verdiğim sözden caydım gibi bir şeyler söyledi. Evet. Ama orada başka güzel bir şey daha söyledi. Şimdi gidiyor Kore'ye, Güney Kore'ye gidiyor. Hem de Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'la birlikte gidiyor. Ne dedi biliyor? Duydunuz değil mi? Haberiniz vardır. Kuzey Kore Başkanı dedi ki ya sınıra gel de senin orada bir el sıkışalım. Ya ben mealen anlatıyorum yani. O tabii böyle daha bir devlet adamlıkları falan var ya böyle. Gerçi Trump'ta yok öyle bir şey de yani. Ama mealen dediği şu. Kardeş
Güney Kore'ye gidiyorum. Sen de gel bir sınıra da şöyle bir el sıkışalım, bir muhabbet edelim, bir enseleşelim falan demeye getirdi. Canlarım benim. Çok güçlü devletlerin devlet başkanları çok kibirli oluyorlar. Çok. Herkese çocuk muamelesi çekiyorlar. Dün aile fotoğrafı denilen fotoğrafı gördünüz. Sol tarafındaki Kral Salman'la ne kadar samimi görünüyordu. Ne kadar samimi. Sonra bir ara Recep Tayyip Erdoğan Türkçe bir şeyler söylüyor. Tabii hemen arkasında bizim çocuklardan biri var herhalde. Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzüne bile bakmıyor. Sadece yapmış, dinliyorum demek ister gibi. Saygısızlık. Bu saygısızlık, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanına yapılan saygısızlık değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti halkına yapılan saygısızlık. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Para kimde? Para katil azmettiricisi, cinayet azmettiricisi Kral Salman'da. Ona gülerken gülücükler dağıtan Trump, bizimkisi konuşurken yüzüne bile bakmıyor. Neden? Bizde para yok. Aksine biz para istiyoruz çünkü. Berbat. Berbat bir şey bu. Neyse. Canlarım benim. Devam edelim. Trump'tan devam edelim. Türkiye ABD'nin dostu ve beraber harika işler yaptık. Ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar, çok az. 75 milyar dolar çok az, dikkat. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir. Canlarım benim. Peki biz 75 milyar dolarlık ticaret hacmine hiç ulaştık mı Amerika Birleşik Devletleri'ne? Yo. Mesela dedik. Vallahi böyle. Hiç daha oğlum. 2018 20 milyar dolar yaklaşık. Yani belki de 21 milyar dolara yakın. Ama 20 milyar dolara yakın yaklaşık. Bunun da 12 milyar dolarını Amerika bize satıyor. Yani Amerika bizden yılda 12 milyar dolar tahsil ediyor. Öyle söyleyeyim daha kolay. Paramızı alıyor. Biz Amerika'nın 8 milyar dolarını alıyoruz. 4 milyar açık abi, cepten yiyoruz. 4 milyar Amerika kârda. Şimdi sözüm ona. Tamam mı? Biz çok uyanık ya, bizi Türkiye'yi çok uyanıklar yönetiyor ya. 75 milyar dolarlık ticaret hacmi olacak. Abi 75 milyar dolarlık ticaret hacmi oldu. De ki oldu. Ne olacak? Söyleyeyim abi. Ticaretimizi 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin çok iyi üretimi ve ürünleri var. 4 katına derken demin söylediğim 20 milyarı 80 milyar dolara. Şimdilik hedef o. Ürünleri var. İlişkilerimiz askeri alanda da gelişiyor. Aynı zamanda bizden çok miktarda askeri alım yapılmasını bekliyoruz. Canlarım benim ya. Ya işte ya Trump ya. Ya Trump ya. Bu kadar basit abi. 75 milyar dolar ticaret hacmi demek iki ülkenin birbirinden karşılıklı aldıkları malın toplamıdır. Yani 12 milyar dolarlık biz Amerika'dan alıyoruz. Biz Amerika'ya 8 milyar dolar satıyoruz. Toplam 20 milyar dolar dış ticaret hacmimiz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi. Deyin ki 75 milyar dolara çıktı. Amerika bizden senede 15 milyar dolarlık mal alır. 60 milyar dolar mal kakalarsa ne yapacağız? Ticaret hacmi tutuyor 75 milyar dolar. Ya da Trump'ın dediği gibi 100 milyar dolara çıktı. Ya biz Amerika Birleşik Devletleri'ne 50-50 yapmaya kalksak 50 milyar dolarlık ne satacağız? Ne alacak bizden Amerika? Ama biz Amerika'nın gazına gelirsek ve Patriot almak zorunda kalırsak, yani sadece S-400'leri değil, hem S-400'leri hem Patriot'ları almak zorunda kalırsak, Amerika'dan da silah satışı çok olursa, çok miktarda askeri alım yapılmasını bekliyor çünkü Trump amca. Trump aga. Çok bekliyor be ya. Çok bekliyorsun bagacım sen be ya. Bizde o kadar para çıkmaz mı aga? Ya bir Trakyalı bir devlet başkanımız olsun artık ya. Olsun aga ya. Neşeli, keyifli bir şöyle. Gittiği zaman onlarla hafif de kafa bularak, neşeli, eğlenceli şekilde kahkahalar da atarak. Bill Clinton'ın en çok attığı kahkahaları severdi. Bir de kahkaha atarken böyle ellerini dizlerine vurması yok muydu? Öyle bir adam gelmedi. Kusura bakmayın yani, gelmedi. Süperdi. Abi bir tarafı kötüydü. Bazen genç kızların konuşma özgürlüklerini
Kısıtlıyordu. Yasalarla değil başka şeyle kısıtlıyordu. Canlarım benim, güzellerim benim. Gülüyorum çünkü ya gazetelere bakın şimdi. İnternet sitelerine gazetelerin yani fiziki gazeteler var ya yandaş medyaya bakın. Abi Trump'a bir geçirdi Tayyip Bey. Bir geçirdi. Trump boynunu döndüremiyor. Boynunu döndürse o aslan fıkrasındaki eşekle ilgili fıkrada olduğu gibi Trump boynunu çevirebilse bizimkisinin haddini hesabını soracak ama ne diyor öyle değil. Haddini bildirecek ama boynunu çeviremiyor. Kime göre? Bizim havuz medyasına göre. Ya rezillik ya. İnanın rezillik. Dış politika tamam David. Ulusal politikadan söz ediyoruz ya. Ulusal politikada biraz ciddiyet. Allah aşkınıza ciddiyet ya. Ya adamlar bizimle alay ediyorlar ya. Alenen bizimle alay ediyorlar ya. Söylediği lafa bakar mısınız? Obama size patriot vermedi. Ben veririm kardeş. Hastır lan. Verme o patriotunu. Patriotunu al da bilmem nerene sok. Hıyar. Affedersiniz canlarım yani. Böyle söylemek geliyor içimden. Bu ne ya? Bu ne rezillik ya? Şuraya bakar mısınız ya? Bizden çok miktarda askeri malzeme alacak Türkiye. Dış ticaret hacmi 100 milyar dolara çıkacak. Sen bizden ne alacaksın? Onu söylemiyor. Ya böyle şey olur mu ya? Ya böyle rezillik olur mu ya? Ya bizim devlet başkanımız böyle konularda işte çıkacak ortaya. Gerçekten birisine haddini bildirmek gerekiyorsa haddini bildirecek hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Nerede? Dünya kamuoyunun gözleri önünde. Trump bunları söylerken diyecek ki bir dakika Bay Trump. Bunları söylüyorsunuz da bunlar afaki şeyler. Siz benim önüme kocaman bir peynir koyuyorsunuz ama peynirin ucunda zoka var. Ben zokayı yuttum mu gittim. Bunu de bakayım hadi diyebiliyor musun? Dünya kamuoyunun gözlerinde bunu. Öyle Yahudinin yaşlı başbakan, cumhurbaşkanına one minute çekmekle olmuyor bu işler. Sonra ne oluyor? One minute çekip sonra da özür dileniyor. Yani canlarım benim dış politika bu değil. Dış politika bu olmamalı. Böyle olmamalı. Neyse canlarım benim. Osaka bitti. Benim naçizane görüşüm S-400 sorunu çözüldü. Böyle çözecekler anlaşıldı. Yani tabii biz de nihayet bir devletiz ve bizim yönetimimizde bizim de bir cumhurbaşkanımız var. Onun da kendi kamuoyuna verdiği sözler var. Trump gördüğüm kadarıyla çok tüccar davranacak burada. Diyecek ki S-400'leri alın ama benden patriotları da alın. Ama diyecek bakın bir şart daha. O S-400'leri gelir de Akdeniz'e kurarsanız benden paso. Ne patriot veriyorum ne de S-400'leri almanızı göz yumuyorum. Ben Amerika Birleşik Devletleri'yim. Her türlü yaptırımı uygularım. Ne yapacağız peki abi? Abi ne yapacağız? Şimdi devletimizin, cumhurbaşkanımızın ve yanındaki o çok zeki geçinen zavallı köylü kurnaz, kasaba kurnazlarının, pardon köylü değil, kasaba kurnazlarının cevap vermeleri gereken soru bu. Patriotları aldık belli. Belli oldu artık yani. Ben bak bu kadar net konuşuyorum. Belli oldu. Trump mesajını verdi. Arkadaş gel benden patriot al, S-400'de al. Ama sonra benden çok fazla silah al. Çok fazla silah al. Benden çok fazla silah al. Alabilmen için daha doğrusu o S-400'leri de sakın ola Akdeniz'e koymaya kalkma. Aman he. Aman ha sakın öyle bir hata yapma. Ha git Azerbaycan sınırına kur. Bana ne? Ha git İran sınırına kur. Bana ne demektir bu? Lütfen not ediniz. Lütfen not ediniz canlarım benim. Gözlerinizden öperim. Saat 15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın güzellerim. Hoşça kalın canlarım. Ha bu arada bir not koyayım. Arkamda gördüğünüz tablo sevgilimin tablolarından biri. Canım çok emek verdi bu tablo için. Pek çoğunuz için değerli olabilir, değersiz olabilir. Pek çoğunuz için çok güzel, harika olabilir. Hiç de iyi değil denilebilir. Bunlar ayrı. Ama benim gözümden baktığınızda benim için dünyanın en değerli tablolarından biri. Çünkü onda benim sevgilimin emeği var, alın teri var.
Hani ünlü öyküdeki gibi. Harun Reşit Mecnun'u yani Kays'ı çağırmış. Ama çağırmadan önce Leyla'yı görmek istemiş ve görmüş ve sonra da Kays'ı çağırmış. Kays'e demiş ki senin aşık olduğun o kara kuru kız mı? Hiç yakıştıramadım. Kays demiş. Kays yani Mecnun halifeye bakmış. Sultanım demiş. Siz onu bir de benim gözümle seyreyleyin. Canlarım benim. Emek, her emek kutsaldır. Hele tabii samimi söylüyorum. Benim sevgilimin, benim karıcığımın emeği benim için dünyanın en kutsal emeklerinden biridir. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Tekrar saat 15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.